Sırt çantamla Asya'yı geziyorum. Gün 27, Kopangan, Tayland. Günaydın, yeni günden merhabalar. Ömüşüm, sabah oldu. Hazırlanıyorum. Dün biraz sohbet ettik. Bu Türklerle tanıştım. Bizim yine abla sağ olsun. Öyle. Partilemedim de aslında. Bir tane mojito içtim Rig'leyken. Sonra bir bira içtim. Ama geç yattım. Şimdi eşyalarımı hepsini dışarı taşımıştım. Onu topluyorum. 11'de ofiste olmam gerekiyor check-in için. Çıkacağız. Yaklaşık varış saatimiz 15.30 gösteriyor. 4,5 saat. Eşyalarımı toplamaya bitireceğim. Motoru bırakacağım. Şimdilik planlar böyle, iyi gidiyor. Saate bakmadım ama iyi gidiyoruz. Hostelden çıktım ve motosikleti teslim ettim. Ardından yine bir yağmura yakalandım. Yolculuk saatine kadar bir kafeye geldim. Burada eşyalarımı kurutup cihazlarımı şarj edip kahvaltı yapıyorum. Ben gideceğim yere olan Krabi biletimi ise daha önce de bahsettiğim Want to Go Asia sitesi üzerinden aldım. Bunu reklam olsun diye söylemiyorum. Gerçekten buraya gelecekseniz Asya genelinde işinize yarayacak olan bir site bu. Hem tren, hem otobüs, hem feribot. Benim bugünkü yolculuğum bulunduğum ada Kopangan'dan Krabi'ye, anakarının güneyine doğru olacak. Şimdi galiba bot yanaşıyor, insanlar sıraya girmeye başladı. Gittim, check-in yaptım. Sonra iskeleye geldim. İskelede de söyledi orada 3 numara diye. Şimdi benim şirketim buradan mı kalkıyor bilmiyorum. İnsanlar sıraya giriyor. Sanırım orada benimkinin üzerinde yazıyor Krabi falan diye. Bu başka bir yere gidiyor olabilir. Tam çikolatalı sütü içmeye hazırlanıyordum. Beni gördüler, rengimi gel dediler. Çantamı öne bir yere verdim. Üst üste koyuyorlar bütün çantaları şimdi. Biz de bindik. Şimdi miyim diyorum ama hakikaten mülteci gemisi gibi. Öyle küçük bir gemide can yeleklerini de giydirdiler. Umarım can yeleğiydi. Yani çok komik. Çok komik. Neyse, bir de sallanacağız galiba. Ben o yüzden çikolatalı sütümü içmeyeceğim. Ben fotoğrafını çekeyim. Çok komikiz. Şimdi bir muşambayla kapatıyorlar. Yani düşer mi benimki diyordum. Ama ıslanmayacak ve düşmeyecekler diye umuyorum. Galiba biraz bayat bir yolculuk olacak. Bunu hiç beklemiyordum. Hatta dedim şimdi kameramı şarj ediyorum ama çok çekecek bir şey yok bile. Bir anda içine düştüğümüz ortam. Çok ayıp ama sağ salim indik. Böyle yardımcı da oldular inerken. Ay neyse ki gölge ve esiyor. Sona doğru çünkü gerçekten baştaki eğlencesi kalmadı. Biraz oldum. Midem falan biraz olmaya başladı sona doğru. Uykum geldi ama uyuyacak bir durumda değildim tabii, yoruldum yani. Adrenalin etkisi geçince. Ve şimdi indik işte. Şu yeşil binada bekleyecekmişiz. Böyle bir bekleyelim. Ay hakikaten esiyor, itiyor bu arada. Benim yüzey alanım da genişledi ya. Baksana kuşa. Fark ettim. İşte o binadaydım. Burada yan yana dizildi, başka otobüsler falan da var. Burası deniz. İşte geldiler, işte söylediler, bana da gösterdim hemen şeyimi. Bir
abla dolaşıyordu Krabi diye. İşte bu numara şu otobüs falan dedi. Ben de girdim. Hatta tiketimi bulamadım. Zaten tiketimin şeyini... Ay burada çok korkunç bir ses var. Tiketimin ucunu koparmışlar tekneye binerken. Ben de dedim ablaya zaten bulamadım önce bir arada falan kimi nereye koydum. Biz aceleyle bindim speedboat'a. Dedim zaten koparmışlar dedim. Ben tekneye binmezden önce okey dedi. Elindekilerin birine +1 yazdı. Çantamı da alt kata verdim. Böyle. Ama güzel bayağı arkaya yattı koltuğa. Yani bu aradaki farka baksana. Evet. Tayland'ın Krabi bölgesinde seyahat ederken bize eşlik edecek olan yol manzaraları bu iklimde görmeye alıştığımız yeşillik ve palmiye ağaçlarından biraz daha fazlası aslında. Bölgeyi jeolojik olarak özel kılan yapılar ünlü kalker, kireç taşı tepeleridir. Bu dik kayalıklar milyonlarca yıl önce deniz tabanındaki mercan ve deniz canlısı kanıtlarının birikimiyle oluşmuştur. Ardındansa tektonik hareketlerle deniz seviyesinin üzerine çıkmışlardır. Bu yapıları hem karada hem de denizde görmek mümkün. Tayland'da ana karanın güneyine doğru inildikçe Müslüman nüfus artıyor ve burada da sanırım ilk defa Tayland'da bir cami görüyorum. İndim şimdi. Ses sorunundan dolayı buraları seslendirmeye karar verdim. Gördüğünüz yerdeki otobüsten indim ve buraya geldim. Otobüse bindiğimiz iskeleden beri taksi paketleri satmaya çalıştılar. Otobüs burada durduktan sonra da taksiciler geldi ve pazarlık yapmaya çalıştılar. Tahmin ediyorum ki onlarla anlaşmalı olarak otobüs böyle hiçbir yere yakın olmayan bir yerde duruyor. Ve şirketler ise otobüsten inen turistlere önceden anlaşmalı taksiler ayarlıyorlar. Duyduğum kadarıyla 150-200 baht arasıydı yapılan pazarlıklar gidilecek yere göre. Ben ise uygulama üzerinden motosiklet taksi çağırdım. Bangkok ve Ayutthaya'da hem Grab hem de Bolt uygulamaları çalışıyordu. Adalarda ise ikisi de çalışmıyordu. Burada sadece Grab uygulaması çalışıyor. Bolt hizmet vermiyor. Ve motosiklet taksi bulana kadar ki bekleme sürem de biraz fazlaydı. Ama buldum ve gideceğim yere 39 bahta gideceğim. Yani muhtemelen bana teklif edilecek olanın 1/4 5/1 fiyata. Odama geldim. Şurası zaten girişi. Öyle. Küçük ama gayet yeterli. Anahtarını da şuraya bırakmışım. Bakın getirdi beni. Ne zaman gideceksin, nereye gideceksin, nereye gideceksin falan hepsini sordu. Şeyin var mı diye de biletini de sordu. Gösterdim falan, o konuda da yardımcı oldu. Son kararımız benim arayıp bir sormam. Saçlarım yine her zamanki gibiler. Bir arayıp soracağım. Tam otel transferi var mı? Adam guest house'dan alıyorlar mı yoksa ya da ne oluyor diye. Ya bak bir de şu şifre konusunda gerçekten çok çiller. Bazen mesela adım Madam House ya Madam yazıyorsun şifre oluyor. Ya da 1'den 8'e kadar yazıyorsun şifre oluyor. Ya da mesela Madam 2020 yapıyorsun şifre oluyor. Bu kadar rahat olmaları çok hoşuma gidiyor. Özellikle Almanya'da Wi-Fi şifreleri ve Wi-Fi'ye bağlanmak konusunda o kadar kasıp strese girdikten sonra böyle çok iyi. Bilmeyenler için ben bir değişim programı ile birlikte gidip 1 yıl boyunca Almanya'da okudum ve çalıştım. Hatta bu seyahatin uçak biletini de oradayken almıştım. Güvenlik nedeniyle kaldığım yurdun internetine bağlanmak o kadar zorluydu ki hem alınması gerekenler hem doldurulması gereken belgeler ve onaylardan dolayı ilk 10 gün boyunca kaldığım yere yakın Bauhaus'a gidip oranın ücretsiz internetine bağlanmıştım. İnternete bağlanmakla ilgili yaptığım karşılaştırma da buradan geliyor aslında. Akşam yemeği içinse böyle bir yerel restorana geldim. Tayland'a özel bir çorba söyledim. Burada çorbalar bizdeki gibi başlangıç değil de tam bir öğün olarak aslında tüketiliyor. Porsiyonları çok büyük ve doyurucular. İçleri de çok dolu oluyor. Ve buradaki işletmelerde kralın resminin bulunması zorunlu gibi bir şey. Burada da duvarda bulunduğunu görebilirsiniz. Kimileri şu anki kralı pek beğenmiyormuş ve eskisini daha çok seviyormuş.
Onun da fotoğrafını bulunduruyor. Ama güncel olan kralın fotoğrafının da bulunması önemli. Gelecek bölümde buradan ayrılıp Tayland'ın güneyine doğru ilerliyorum. Ve Müslümanların ağırlıkta olarak yaşadığı bir bölgeye geliyorum. Burada olma nedenim ise aslında ben Malezya'nın Langkawi haritasına geçmek istiyorum. Ve adım adım birkaç günlük süreçte bu yolculuk tamamlanıyor.